Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün penil venöz kaçaktan bahsedeceğim. Sertleşme sorunu nedenlerinden bir tanesi. Normal şartlarda sertleşme nasıl gelişiyor erkeklerde? Erkek dışarıdan bir uyarı geliyor, bir görsel görüyor ya da bir koku. Beyinden penise bir sinirsel uyarı gidiyor. Sinirsel uyarı sonrasında peniste arter dediğimiz atar damarlarında, penisin atar damarlarında bir genişleme, oldukça fazla bir genişleme oluyor ve penise şaldır şaldır kan girmeye başlıyor. Penisteki o iki tane süngerimsi cisim dediğimiz kavernöz cisimler kanla dolmaya başlıyor. Ve bu öyle bir basınca varıyor ki venöz dediğimiz yani toplar damarları öyle bir bastırıyor ki o kavernöz süngerimsi cisimdeki kan, çünkü çok hızlı bir şekilde gelmiş atar damardaki kan ve o venöz cisimler bir anda kilitleniyor, büzüşüyor ve toplar damarlardaki kan akımı tamamen sıfırlanıyor. Yani atar damar basıyor, toplar damar kanı hiç geri getirmiyor. Normal fizyoloji bu şekilde işliyor ama eğer hastanın venöz sistemine ereksiyon esnasında yani toplar damarlarına kan kaçarsa geriye, tabii ne oluyor o zaman? Hani bir patlak bir lastik bir yerden hava kaçırırmış gibi penisin basıncı düşmeye başlıyor ve ereksiyon kaybı meydana geliyor. Biz bunu penil Doppler'le anlayabiliyoruz. Penil Doppler'le baktığımız zaman venöz kaçak var mı, yok mu? Bunu anlayabiliyoruz. Tabii bu durumda ereksiyon kaybı meydana gelebiliyor. Bu penil venöz kaçak dediğimiz durum genç hastalarda da oluyor, yaşlı hastalarda da oluyor. Peki bu penil venöz kaçakla ilgili bir tedavi var mı? Amerika ve Avrupa tedavi rehberlerinde baktığımız zaman biz de asistanlığımızdan beri tabii hep bunun eğitimini aldık. Genellikle Türkiye'deki eğitimler Avrupa ve Amerika'daki tedavi rehberlerine göre düzenleniyor. Baktığımızda bizim tedavi rehberlerimizde penil venöz kaçak cerrahisi yapmayın, başarı şansı düşüktür, hastanın beklentisi yüksek olur derler. Ama dünyaya baktığımız zaman uzak doğuda penil venöz kaçakla ilgili çok başarılı cerrahiler yapılıyor. Yapılan cerrahiler arasında oldukça fark var. Mesela Türkiye'de yapılan penil venöz kaçak cerrahilerine çok daha az damar bağlanıyor. Fazla geniş çaplı damar bağlanması yapılmıyor baktığınızda. Yurt dışında Tayland'da yapılan da hani çalışmalara baktığımız zaman 130-150 civarında damar bağlarken Türkiye'de ya da işte Avrupa'da, Amerika'da baktığımız zaman 10 ya da 20 tane damarın bağlandığını görüyoruz. Orada tabii 130 tane damar bağlamaya kalktığınız zaman ameliyat süresi oldukça fazla sürüyor. Yaklaşık 4 saat, 6 saat civarında sürüyor ameliyat süresi. Amerika'da gene Avrupa'da yapılan ameliyatlarda 1-2 saat içerisinde, hatta lokal ile poliklinikte yapılabilecek bir uygulama şeklinde göstermişler. Gene Avrupa Amerika'da yapılanlar çalışmalarda etkinliğine bakmışlar. Ne kadar demişler, bu ameliyattan sonra etkinliği ne kadar devam ediyor diye bakmışlar. Yaklaşık 6 ay, 2 sene civarında bir etkinliği oluyor demişler. Ama gene Tayland'da bu konuyla ilgili yapılmış birçok çalışma var. 10 senelik takipleri var. 10 senelik takiplerde başarı oranları %80'lere, 90'lara kadar çıktığını göstermişler. Yalnız şöyle bir şey var tabii. Bu penil venöz kaçak cerrahisi ameliyatını genç hastalara uygulamışlar Tayland'dakilerde. 18-30-35 yaş arasında, yani 40 yaşın üstündekilere penil venöz kaçak cerrahisi yapılmamış. Penil venöz kaçak cerrahisinin tabi başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de genç hastalara yapılması. 40 yaşından sonra yapılan venöz kaçak cerrahilerin başarısı oldukça düşmeye başlıyor baktığınızda. Neden? Çünkü o zaman tek sorun venöz kaçak olmuyor. Aynı zamanda dokunun verdiği cevap da çok önemli. Venöz kaçak hangi hasta yapılması lazım? Nasıl tespit edilmesi lazım? Mesela sertleşme sorunu var hastanın diyelim. Penil Doppler ultrason yapılıyor. Penil Doppler ultrasonda venöz kaçak ortaya konuluyor. Bazı hastalar diyor ki mesela hocam ben pozisyon değiştirdiğim zaman hemen diyor penisim iniyor diyor. Mesela bu hastalarda venöz kaçaktan şüphelenmek gerekiyor. Hasta pozisyon değiştirdiği zaman eğer hemen kaçıyorsa, hemen penisin basıncı düşüyorsa bu hastalarda penil venöz kaçağı düşünmek lazım. Hasta genç hastaysa gene venöz kaçağı düşünmek lazım. Penil venöz kaçağı olan genç bir erkek hastada eğer Viagra'ya Cialis'e cevap veriyorsa Viagra Cialis'e idare edebilir ya da diğer rejeneratif yöntemlere cevap veriyorsa bunlarla idare edilebilir. Ama mesela hastanın hem venöz kaçağı var hem de Viagra ya da Cialis'e de cevap vermiyor, kesinlikle cevap vermiyorsa o zaman tabii penis protezi gündeme geliyor. Ama penis protezi koymadan önce hastaya venöz kaçak cerrahisi şansı vermek gerekiyor bence. Gençse hasta özellikle son bir kere daha bir operasyon geçiriyor. Eğer venöz kaçak cerrahisi başarılı geçerse kendi spontan ereksiyonlarını meydana getirebiliyor hasta.
ve o şekilde hayatını idame edebiliyor. Benim bu videoda anlatmak istediğim şey, şimdi dünyada sertleşme bozukluğunda çok farklı tedaviler uygulanabiliyor bölgelere göre. Dediğim gibi Uzak Doğu'da mesela ya da Rusya'da Amerika'ya ya da Avrupa'ya göre çok farklı tedavi protokolleri uygulanabiliyor. Tedavi protokollerinde uygulama nedenleri yapılan yayınlarda çıkan sonuçlara göre aslında baktığınızda her iki taraf da aynı ameliyatı yapmış ama sonuçlar farklı çıkmış. Neden farklı çıkmış? Çünkü ameliyat sonuçlarını yapan cerrahın tecrübesi, o operasyona karşı ilgisi, alakası, dikkati ne yazık ki çok etkiliyor arkadaşlar. Ya da farklı teknik kullanılabiliyor. Penivenöz cerrahide Taylandlıların uyguladıkları teknik çok farklı. Amerika'da ya da Avrupa'da uygulanan tekniklere göre. Dediğim gibi eğer hasta gençse, penivenöz kaçağı varsa mutlaka bence son bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum cerrahiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler.